Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte kusursuz bir sütlaç tarifi hazırlayacağız. Anne usulü ve bütün püf noktalarıyla birlikte. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Süzgecimin içinde 1 su bardağı pirincim var ve temiz olacak şekilde yıkadım. Şimdi tenceremin içine alıyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum ve ocağımın üzerine alacağım. Pirincimizi bir 10 dakika sütümüzü ilave etmeden önce pişireceğiz ki çünkü neden derseniz şimdiki pirinçler eski pirinçler gibi olmadığı için biraz geç pişiyor. Eğer sütümüzle birlikte pirincimizi pişirirsek sert kalıyor arkadaşlar. Bu püf noktasına değinmek istedim. Sizler de bu püf noktasına dikkat ederseniz çok güzel bir sütlaç tarifi elde edersiniz bilginize. Pirincimiz 10 dakika pişti. Şimdi sütümüzü ilave edelim. Üç kilo süt ilave ediyorum pirincimin üzerine. Şimdi sütümüz ve pirincimiz koyulaşana kadar pişsin. Sonra şekerimi ilave edeceğim. Evet, sütlacımız 20 dakikadır kaynıyor. Şimdi şekerimizi ilave edelim. 3 bardak şeker ilave ediyorum. Ben fazla şekerini sevmediğim için 3 bardak şeker kullandım. Eğer sizler çok şeker seviyorsanız 1 bardak daha şekerinizi arttırabilirsiniz. Yani 4 bardak şeker de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi 2-3 dakika şekerimin erimesi için karıştıracağım. Ve bu esnada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Şekerimizi neden sonradan ilave ettik? Başta ilave etmedik. Birincisi pirincimizi sertleştiriyor. İkincisi de sütlacımız piştiğinde böyle sütlacımızda sarımsı bir renk oluyor. Yani beyaz bir rengi olmuyor sütlacımızın. O yüzden de şekerimizi sonradan ilave ettik bilginize. Tamam, yeterli. Şekerimiz de tamamen eridi. Şimdi bir 5 dakika daha sütlacımı pişireceğim ve sonra ocağımın üzerinden alacağım. Sütlacım pişti. Daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Hemen böyle bir karıştırıp kıvamını göstermek istiyorum. Evet, sütlacımızın kıvamı bu şekilde olacak. Biraz akışkan gözükse de soğuduktan sonra kıvam alıyor. Bu sizi endişelendirmesin. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi kaselerimin içine ilave edeceğim. Böyle kaselerinizin içine ilave etmeden önce karıştırın ki eşit bir şekilde pirinçleri kaselerimize gelsin. Evet, sütlacımın hepsini kaselerimin içine ilave ettim. Kalan sütlacımı da hemen böyle güveç kaselerimin içine ilave ettim yan tarafta. Şimdi sütlacım biraz soğusun. Soğuduktan sonra dolabıma kaldıracağım. 1 saatte dolabımın alt kısmında bekleteceğim bilginize. Sütlacımız dinlendi. Şimdi böyle cevizimle ben süslüyorum. Sizler dilerseniz farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Ya da sade haliyle süslemeden de tüketebilirsiniz sütlacımızı. Hemen yan taraftaki sütlaçlarımı da süslüyorum cevizimle. Tamam, cevizimizi de ilave ettim. Şimdi iç dokusuna geçelim. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Bakar mısınız? Yani pürüzsüz bir sütlaç tarifi oldu. Yani pürüzsüz bir sütlaç tarifi oldu. Bakar mısınız? Asla sütümüzde de sararma olmadı.
Yani bütün vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz benim gibi böyle çok güzel ve pürüzsüz bir sütlaç tarifi elde edersiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sütlaç tarifimi dediğim gibi bütün vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir sütlaç tarifi elde edersiniz. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Yani kıvamı da o kadar güzel oldu ki bakar mısınız? Yani tereddütsüz yapabileceğiniz bir sütlaç tarifi oldu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve kanalımın da çok iyi yerlere gelmesine vesile olursunuz. Yine güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bırakırsanız beni yine çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.